Bazen internette gezinirken gözlerim bana oyun oynuyormuş gibi olur. O anda da öyle oldu. Ekranda bir şey belirdi. Siyah zemin, kırmızı harflerle yazılmış tek bir cümle. Korku gecesine davetlisiniz. Nereden geldiğini anlamaya çalışırken tıkladım. Karşımda sadece seçilmiş kişilerin kayıt olabildiği gizemli bir platform vardı. Ekranda şöyle yazıyordu: Bu deneyime katılanlar gözlerini asla kapatmamalıdır. Kapatmak, deneyimin derhal sonlanmasına ve cezalara yol açar. Katılımcılar korkularıyla yüzleşecek ve ilerledikçe yeni deneyimlere hak kazanacaklardır. İleri butonuna tıkladığımda site hakkında daha ayrıntılı bilgiler çıktı karşıma. Şöyle yazıyordu: Korku Gecesi sadece seçilmiş kişilerin kayıt olabildiği karanlık temalı online platformdur. Site, kullanıcılara kişisel en büyük korkularını sınayan interaktif deneyimler sunuyor. Kayıt olduktan sonra kullanıcılar belirli kurallara uymak zorunda. Temel kurallar: 1. Gözlerini kapatma. Bu en önemli kuraldır. Çünkü korku deneyimleri sırasında gözlerini kapatmak deneyimin gerçekliğini bozar. 2. Siteye girişte veya deneyim sırasında başka bir ekrana geçmek yasaktır. Kullanıcı tamamen deneyime odaklanmalı. 3. Sesleri, görselleri veya karşılaşılan olayları kaydetmek, paylaşmak kesinlikle yasaktır. Kurallara uyuldukça kullanıcı deneyimden çeşitli ödüller alır. Uyulmadığı takdirde ceza uygulanır. Ödüller: Kullanıcıya site içinde yeni deneyim bölümlerine erişim hakkı verilir. Bazı özel içeriklerin, hikayelerin veya mini oyunların kilidi açılır. Kullanıcının korku deneyimlerinde ilerleme kaydettiğini gösteren rozetler, seviyeler veya başarılar kazanılır. Cezalar: Kullanıcının site içindeki aktiviteleri kısıtlanır. Geçici olarak hesap kilitlenir veya platformdan atılır. Tekrar giriş yasaklanabilir veya geciktirilir. Deneyimler tamamlanmadan kural ihlali yapılırsa site içindeki ilerleme tamamen sıfırlanır. Kuralları okudukça tuhaf bir heyecan kapladı içimi. En altta ise katılıma hak kazandınız yazan bir giriş butonu yer alıyordu. Ama ben ne başvuru yapmış ne de kayıt olmuştum. Nasıl seçilmiş olabilirdim ki? Katılımcıların rastgele seçildiğini düşündüm. İçimde beni başlamaya iten bir dürtü vardı. Hem ilerleyemezsem sadece erişimim engellenecekti. Yoğun bir merak duygusu içinde başla butonuna tıkladım. Bu aşamadan sonra bir hesap açmam gerektiğini düşünüyordum. Ama bastıktan sonra ekran bir anda karardı. Ekranda şu uyarı belirdi: Deneyim başlamadan önce kulaklıklarınızı takın. Sesler deneyimin bir parçasıdır. Kuralları hatırlayın. Gözlerinizi kapatmayın. Kulaklıkları taktım. Anında derin bir uğultu kulağımı doldurdu. Metro istasyonunda metronun yaklaşırken çıkardığı uğultuya benziyordu. Ekran tekrar kararırken odamın tek ışık kaynağı da yok oldu. Şimdi önümde sadece simsiyah bir görüntü vardı. Sonra o siyahlığın içinde belli belirsiz gri bölgeler hareket etmeye başladı. Kulaklığın sol tarafından çok yakınmış gibi fısıltılar geldi. Nefesim hızlandı. Ekrandaki gölgeler yaklaştıkça sanki başımın etrafında dolaşan bir şeylerin varlığını hissettim. Uğultu bir an kesildi. Ardından tiz bir çığlık kulağımın zarını titretti. Ellerim istemsizce kulaklığa gitti. Ama kuralları hatırlayıp durdum. Bir sonraki saniye bir fısıltı geldi. Sanki hemen ensemdeymiş gibi hissettiren bir nefes. Arkama bakmamaya çalıştım. Biliyordum ki ses kulaklıktan geliyordu. Hem ekrandan gözümü ayırmamam gerekiyordu. Hemen arkasından ani bir şşt sesi geldi. Bir anda yüksek bir sesle geldiği için sıçradım.
Ekranda yavaş yavaş bir şey belirmeye başladı. Belirdikçe bir çift göz ortaya çıkıyordu. Görüntü tamamen geldiğinde siyah ekranın içinde bir çift göz bana bakıyordu. Tam gözümün içine. O kadar canlı görünüyordu ki gerilmemek elde değildi. Bir süre beni takip etti. Kulaklıktan gelen nefes sesleri sanki o gözlere aitti ve hemen karşımda canlı biri gibi duruyordu. Bir süre sonra gerginliğim iyice artmaya başladı. Gözler belirdiği gibi yavaş yavaş sönmeye başlayınca rahatladım. Sonra ıssız bir orman görüntüsü belirdi. Kulaklıktan karışık sesler gelmeye devam ediyordu. Uzaktan gelen bazı hayvan sesleri ve uğultular görüntü hareket ettikçe değişiyordu. Görüntü ormanın içine doğru ilerledi. İlerledikçe daha da karanlık oluyordu. Sanki ormanın içine değil de karanlığın içine doğru sürükleniyordum. Hareketin hızı ve kulaklıktan gelen uğultu ormanın içindeymiş gibi hissettiriyordu. Bir çıtırtı sesi geldi. Bir anda sıçradım. Ses sanki arkamdaydı, gerçek gibiydi. Karanlık bir yerde biri tarafından takip edilme deneyimi yaşıyordum. Bu bir süre devam etti. Sonra karanlık yoğunlaştı. Her yer karanlığa büründü. Ekranda cihazı taktığınızdan emin olun uyarısı belirdi. Hangi cihazı diye sorguladım. Kulaklıktan mı bahsediyordu? Kulaklığı çıkarıp tekrar taktım. Tekrar bir uyarı gelecek mi diye bekledim. Başka bir uyarı görünmedi. Birkaç saniye sonra siyahlığın içinde sanki ekran içeriye doğru çekiliyormuş gibi dönen dairesel hareketler belirmeye başladı. Derin bir kuyu, bir boşluk gibi dönüyordu. Gözlerim bu boşluğa doğru bakarken kulaklıktan yine bir uğultu gelmeye başladı. Bu uğultuyu tarif etmesi zor ama sanki beynimin içinden geliyormuş gibiydi. Bu kısım çok uzun sürdü. Devam ettikçe boşluk derinleşiyor, sesler ağırlaşıyordu. Etrafımdaki her şeyin döndüğünü hissediyordum. O boşluk beynimin içindekileri çekiyordu sanki. Sersemlemiş, neredeyse hipnotize olmuş gibiydim. Kulağıma çalınan uğultudan dolayı kalbim küt küt atıyordu. Nefes alışlarım hızlanmıştı. Bir yandan da kendimi kaybedecekmişim gibi hissediyordum. Gözlerimin kapanmaya başladığını fark edince hemen yerimde doğruldum. Uyanık kalmaya çalıştım. Ekrandaki hareket yavaşlayarak durdu. Ama başım daha fazla dönmeye başladı. Kendi etrafımızda dönüp aniden durduğumuzda hissettiğimiz o sarsıntı gibi. Zihnim o dairesel hareketi devam ettiriyordu. Kafam daha yerine gelmeden ekranda küçük bir kız animasyonu belirdi. Kız dizlerini kırıp yere oturmuş, elleri öne doğru uzanmıştı. Biraz sonra ellerinin altında bir masa belirdi ve etrafında yavaş yavaş bir oda düzeni oluştu. Küçük kız önündeki kağıda bir şeyler çiziyordu. Ellerinin hareketleri daire oluşturuyor, kafamdaki sarsıntıyı devam ettiriyordu. Ve bir şarkı mırıldanmaya başladı. Güneş sarı ışık verir, sıcacık olur ellerim. Dokunmak istesem biraz, uzanırım gökyüzüne. Giderek daha hızlı hareketlerle çizim yapıyor, bu şarkıyı mırıldanmaya devam ediyordu. Aynı şeyi sürekli tekrar etti. Elleri daha çok hızlanmaya başladı. Gözlerini kağıttan ayırmıyordu. Sesi yaklaşmaya ve yankı yapmaya başladı. Bu o kadar uzun sürdü ki sonunda dayanamayacak seviyeye geldim. Ama içimde çok garip bir his vardı. Bir yandan bunalıyor, bir yandan devam etsin istiyordum. Tekrar eden şarkı beni hem rahatsız ediyor hem de içimde karşılık buluyordu. Güneş sarı ışık verir, sıcacık olur ellerim. Dokunmak istesem biraz, uzanırım gökyüzüne. Gözlerim yine kapanmaya başlamıştı. Kendimi biraz daha zorlamak istedim.
Küçük kız nihayet kalemi elinden bıraktı. Şarkısını söylemeye devam ediyordu. Ayağa kalktı ve odasının perdelerine doğru yaklaştı. Tam sıcacık olur ellerim dediği kısımda elini kaldırıp perdeye dokundu ve perdeler birden alev almaya başladı. İçim titredi. Küçük kız ve odanın görüntüsü yavaş yavaş silinmeye başladı. Alevler ise ekranı kaplıyordu. Kulaklıktan çıtır çıtır sesler geliyordu. Nefes nefese kalmıştım. Çünkü çocukken evimizde çıkan yangını hatırlamıştım. Bu yüzden hayatta en korktuğum şey yanmaktı. Ama bu internet sitesi bunu nereden bilebilirdi ki? Ne kayıt yapmıştım ne de bilgilerimi girmiştim. O küçük kız animasyonu bana benziyor muydu diye düşünmeye başladım. Saçmalık, bunu nereden bilsinler diyordum ki ekranda yine bir şey belirmeye başladı. Bir kadın görüntüsü, siyah ekranda, alevlerin içinde yavaş yavaş belirdi. Vücudu belirgindi ama yüzü henüz karanlıktı. Görüntü tamamen netleştiğinde donup kaldım. Bu, bu benim görüntümdü. Bedenim karıncalanmaya, kafam uyuşmaya başladı. Yanlış mı görüyorum diye başımı sarstım ve ekrana iyice yaklaştım. Yanılmıyordum. Benim görüntümdü işte. Alevlerin arasında yanıyordu. Hemen mouse'a dokundum. Ellerim zangır zangır titriyordu. Ekrandan çıkmaya çalıştım ama hiçbir hareket görünmedi. Ardı ardına ekrana tıklıyor, bir yandan da ekrandaki yüzüme bakıyordum. Yüzüm yanıyordu. Derim kabarıyor, etlerim parça parça dökülüyor, suratımdan irinler akıyordu. Monitörü kapatmaya çalıştım ama kapanmadı. Kendimi biraz geri çektim. Ekrana bakarken kafamı toparlamaya çalıştım. Öncesini hatırlamaya çalıştım. Aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Sadece o yangın. İzlediğim görüntüyle birlikte gözümde canlanıyordu. O güne geri dönmüş gibiydim. Beynimde devam eden bir ses vardı. Bir anda farkına vardım. O şarkı dönüyordu kafamda. Güneş sarı ışık verir. Sıcacık olur ellerim. Dokunmak istesem biraz uzanırım gökyüzüne. Bu şarkıyı biliyordum. Ezberimdeydi. Ama önceden mi kalmıştı? Yoksa az önce tekrar tekrar duyduğumda mı ezberlemiştim? Ayırt edemiyordum. Hayır, bu daha çok bir anı gibiydi. O şarkıyı gerçekten söylüyordum. Yangından önce. Net değildi ama bu anıya birden ikna oldum. Peki yangını gerçekten ben mi çıkardım? Yoksa bu bir çeşit manipülasyon muydu? Kafam karmakarışık halde, gözüm hala ekranda diri diri yanışımı izliyor, hatta bunu hissediyordum. Görüntü korkunçtu. Kulağımda o yanışın cızırtısı uğuldarken, yüzümde gerçekten sıcaklık hissediyordum. Yüzümün dökülüşünü, yavaş yavaş akışını izliyordum. Başım dönmeye, gözlerim kararmaya başladı. Birkaç saniye içinde gözümün önü tamamen karardı. Kendimi sandalyeye yığılmış buldum. Kulaklarımda hala cızırtılı, tiz bir uğultu var. Gözlerimi araladığımda ekranda büyük harflerle şunlar yazıyordu. 203. deneyiminiz başarısız. Döngü yeniden başlatılıyor. Yutkundum. 203 mü? Sandalyemde doğrulmaya çalıştım. Ama vücudum tamamen uyuşmuştu. Etrafıma baktım. Bir sürü pet şişe, paketler, hepsi üst üste yığılmıştı. Eşyalar etrafa saçılmış, her yer darmadağındı. Ne zamandır buradayım diye sorguladım ve hala sorguluyorum. Odaya ne zaman geldim, ne zaman oturdum, bilgisayarı ne zaman açtım? Hiçbiri zihnimde yok. Her şey bulanık. Ama gözümün önünden anlam veremediğim görüntüler gelip geçiyor. Sanki bir rüyanın en başını ya da en sonunu hatırlıyormuşum gibi. Loş bir odadayım. Duvarların rengi griye çalıyor. Bir masa var, koyu renkte. Cilası eskimiş bir masa. Üzerinde bir bardak su var. Parmaklarım bardağa değiyor ama suyu içmiyorum.
Karşımda biri oturuyor. Yüzü bulanık, gözleri karanlıkta kalıyor. Dudakları hareket ediyor. Bana bir şey söylüyor ama kelimeler yankı gibi, belirsiz. Yalnızca son bir kelimeyi seçebiliyorum. Tamam mı diye soruyor ve ben başımı sallıyorum. O an neye tamam dediğimi bilmiyorum ama içimde garip bir sıkışma hissi var. Sanki o baş hareketiyle geri dönüşü olmayan bir şeye evet demişim gibi. Oda ağır ve sessiz. Gözlerimi kapatmamam gerektiğini ve bir şekilde bu deneyimi tamamlamam gerektiğini biliyorum. Masanın yanında bir kutu buldum. İçinde kablolar, kulaklıklar, başlığımsı bir cihaz, birkaç bileklik, garip sensörler ve üzerinde kendi imzam olan bir sözleşme var. Tarihe baktım. 3 ay önce. Hiçbirini hatırlamıyorum. Cihazların ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama birilerinin bana baktığını, beni kontrol ettiğini, anılarımın, zihnimin, hatta hislerimin bile birilerinin elinde olduğunu hissediyorum. Neyin içinde olduğumu, kimlerle anlaştığımı bile bilmiyorum. Gözlerim kapanmaya başladı. Başım dönüyor. Zihnimdeki her şey uçmaya başlıyor. Bunu yaparak kuralları ihlal ettiğimi biliyorum. Ama her ne olursa olsun bu deneyimi yazmalıyım. Yoksa aklımda hiçbir şey kalmayana dek bu döngüde eriyeceğim. Ekranda bir yazı belirdi. Platformun karanlık kısmına çekildiniz. 204. deneyim yükleniyor.